Merhabalar, ben Oğuz. Simülarge'de makine mühendisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda TwinAPI sisteminin geliştiricilerinden birisiyim. Bugün sizlerle TwinAPI'de bir örnek problem videosu çekeceğiz. Bu örnek problemimiz bir boyutlu steady state bir heat transfer problemi, ısı transferi problemi olacak. Bununla alakalı TwinAPI example'larda bizim bir örneğimiz mevcut. 1D Thermal Circle diye. Bundan yararlanacağız. Biz problemimizi şimdilik sıfırdan yapacağız ki beraber problemin aslında sıfırdan nasıl yapıldığına dair bir fikir de elde edinelim diye. İsterseniz problemimize başlayalım. New Project kısmından yeni projemizin adını giriyoruz. Ben buna Tutorial 1 diyorum. Tutorial 1 isminle ilgili proje oluşturduğumuzda bu bizim Personal Project kısmına otomatik olarak gelmiş oluyor. Evet, burada Tutorial 1 görebiliyoruz. Boş bir ekran var şu an. Boş bir ana sayfa var. Bu sayfamız aslında bizim Python ekranı. Bizim problemimizde de e, problem için gerekli olan bazı kütüphaneleri öncelikle import etmemiz gerekiyor. Bazı değerleri TwinApp Example'da birebir aynısı olan 1D Terminal'dan kopyala yapıştır yapacağım ki çok fazla vakit kaybetmeyelim diye. Problemin fiziğini aslında anlatacak olursak şöyle başlayabiliriz. Bir iç akış problemi. İç akışta bir ısı transferi problemi. Kanal boyunca akan akışkanın kanal çıkışındaki sıcaklığını bulmamızı yarayan bir çözüm. Bununla alakalı kanal kesitinin aslında 3 farklı tipi var. Burada circle, square ve concentric circle. Biz bugün sizinle beraber circle section geometrisini, kesit geometrisini problemini çözeceğiz. Probleme başlamadan önce, analizimizi başlatmadan önce tanımlamamız gereken üstte şu anda yazdığım gibi bir ve ikinci line'larda iki tane temel kütüphane var. Temel bir Python dosyaları var. Bunlar Solver ve Measure. Solver bizim analizimizin arkasında çözücümüzü kullandığımız bir program. Özellikle bizim için arkada nümerik problemleri ve hangi analizimizde neler çalıştırdığını bilmemiz için gerekli olan yer. Measure ise geometrimizin oluşturulduğu yer. Bizim için olmazsa olmaz iki tane program bunlar. Aynı zamanda bir iç akış olduğundan size bahsettim ve bu akışın tipini de belirtmemiz gerekiyor. Bu akışın tipinin de ne olduğunu bizim Material Library, SimilarG Material Library kütüphanesinden direkt çekebiliyoruz. Hemen vakit kaybetmemek adına bunu da eee, buradan alalım. Şu an akışkan olarak suyu seçtik. Bunu siz hava olarak da seçebilirsiniz şu anlık. Fluid kütüphanesindeki akışkanların sayısını da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor bu arada. Şu anlık bu akışkan su olarak kalsın. Evet, analizimize başlamadan önce temel gerekli import edilmiş sistemimizi oluşturduk. Temel analiz mantığından çok kısa bahsedecek olursak bizim normal mühendislik problemlerinde yaptığımız şey aslında geometri ve bu geometri oluşturmak üzerine daha doğrusu analiz ismini tanımlama, hangi tür analizi yapacağımızı tanımlama, geometriyi tanımlama, bu geometriler üzerindeki belli başlı input değerleri, hangi değerleri alacağımızı, yani initial condition olarak da adlandırabiliriz aslında bunları. Ve bu oluşturduğumuz bu sisteme gerekli olan doğru sınır koşulları ve bu doğru sınır koşullarıyla beraber problemin çözümü. Bizim temel olarak mühendislik problemlerinde yaptığımız şey zaten 5-6 adımda aslında bundan ibaret. Amacımız aynı, sadece aracımız farklı olacak sizinle beraber. Şimdi öncelikle analizimizi tanıtmak istiyorum. 1D Thermal. Buna siz başka bir isim de verebilirsiniz. Başka bir işte kendi adınız da Oguz da söyleyebilirsiniz ya da Burak da başka bir şey de söyleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Analiz ismi sizin değişkeniniz olacak bir komut sonuçta. Solver kütüphanesinden analizimizin ismini oluşturduk. Şimdi ise analizimizin hangi tür analiz kullanacağından bahsetmemiz gerekir. 1D Thermal nokta set solver string içerisinde 1D Thermal Flow. Evet, burada dediğimiz şey şu aslında. 1D Thermal bizim analizimiz.
1D terminal flow ise analizimizde kullanacağımız yöntem. Burada bunu belirttikten sonra bizim sırayla yapmamız gereken şeyler aslında geometri ve belirli başlı input değerlerini oluşturmak. Ee, Size az önce bahsettiğim gibi bunu bir iç akış gibi düşündüğümüz durumda bunların kesit geometrisi circle, square ve concentric circle olabilir. Biz circle yapacağımızı söylemiştik. Bunun için circle'da gerekli olan şey bir diameter, yani bir çap değeri girmemiz gerekiyor. Bu çap değerini ben şu an 0.02 giriyorum. Bu çap için gerekli olan tabii ki bir et kalınlığı değerleri var. Bunların dediğim gibi siz isim olarak farklı farklı yazabilirsiniz. Ben şu an kendim direkt böyle yazmayı tercih ediyorum. Siz buna farklı adlar da verebilirsiniz. Bu borunun bir et kalınlığı da mevcut ve onu da tanımlamak mecburiyetindeyiz. Bunun dışında aynı zamanda kanalın eee, bir uzunluğu var ve bu uzunluğu da bizim input olarak girmemiz gerekiyor. L diyebiliriz, length diyebiliriz. Bu size kalmış bir durum. Ben bunu 9 diyorum şu an borunun uzunluğuna. Aynı zamanda sistemimiz nümerik olarak da bir sistemle çalıştığı için arka planda bizim bir mesh number'ına girmemiz gerekiyor. Bu mesh number yalnız circle geometrisini düşündüğümüzde teta'da değişen bir mesh number değil. Sadece x yönünde, yani borunun uzunluğu boyunca değişen bir mesh sayısı. Bu mesh sayısında şu an 10 giriyorum. Şu an sistemimizde belirli başlı input değerlerimizi oluşturduk. Bu artık sisteme geometri tanımlamamız gerekiyor olabilir. Geometri değişkeninde geometrimizi tanımlayacağız. Measure kütüphanesinden tanımlıyorduk sizin de bildiğiniz üzere. Measure kütüphanesinden circle section. Benim şu anki gerekli olarak kullandığım geometride gerekli olan komut bu. Peki burada artık yapmamız gereken şey, biraz daha düşünmemiz gereken şu oluyor. Ben bu 8 ve 11. satırda tanımlattırdığım değerleri circle geometrisine nasıl import ettirebilirim? Bunu da şöyle yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim size. Aslında burada temel olarak şuradan hemen kopyalıyorum. Evet, böyle. Şu an bunların içine göndermiş olduk. Circle geometrisinde aslında bizim bu verdiğimiz input değerlerini çok basit bir şekilde bir parantez değerlerini alarak bunları göndermiş olduk. Bunların sırası önemli. Burada L ve P yazmasının dikkati önemli değil. Ben orada P yazdığım için. Mesela bu P şu an yazdığım mesh number. Bunların sadece sırası önemli. Bunların sırasını korumamız gerekiyor. L değil de length olacak mesela bu. Bunlar bizim için önemli. Şu an biz aslında geometrimizi oluşturduk. Aynı zamanda burada bir sistemde de akışkanımızı da tanımlamamız gerekiyor. Hocam, yani bu konuda biz zaten yukarıda üçüncü satırda akışkana girmedik bile diyebilirsiniz ama biz aslında akışkana girmedik. Akışkanın özelliklerini sisteme import etmiş olduk. Yani akışkanı şu an analize tanımlattırmamız için başka bir değişkeni kullanmamız gerekiyor. O da fluid özelliğinden water diyebilirim. Buna dediğim gibi air da diyebilirim yukarıda eğer tanımlatsaydım. Burada da air girmem gerekiyordu 14. satırda. Bu önemli bir konu. Şimdi aslında problemimizin birinci aşamasını yavaş yavaş bitirmiş oluyoruz. Problemimizin birinci aşamasını tekrardan özetleyecek olursak geometri ve verdiğimiz input değerleri analizi tanımlattırma, analiz tipi, geometri ve input değerlerinin birbirine bağlantısı. Şimdi bunları aslında bir bütün halde combine etmem gerekiyor. Bunun için de 1D terminal nokta add part geometri ve fluid. Öncelikle bu ikisini birleştirdim. Yani akışkanımı aslında geometri ile beraber bir olduğunu, ben bunu sistem olarak tanımlattırdım. Burada mesela part olarak tanımlattırdığımız için burada part olarak yer alıyor ama bizim değişkenimiz orada geometriydi. Burada analizimizin ismi 1D terminal olduğu için Circle CF burada da burada görebiliyoruz. O yüzden isimler farklı ama şu anki yaptığımız şeyin maksadında bir farklılık yok. E, Ve bunları assembly metoduyla tekrardan birleştiriyoruz.
Birleştirdiğimiz şeyle beraber aslında problemimizin birinci aşamasını yavaş yavaş oluşturmuş olduk. İkinci aşama ise bizim sınır koşullarımız. Sınır koşullarımızı girmek için ikinci aşamaya geçtiğimize dair yeni bir input değeri girmemiz gerekiyor. Step 2 diyebiliriz buna ya da Step BC yani Boundary Condition'ı kısaltılmışını girebiliriz. Ee, Solver kütüphanemizden Create Step, yeni bir step oluşturma kütüphanemiz bizim bu. New ismiyle yeni bir step oluşturabiliriz. Şu an bunu yazarak artık sınır koşullarımızın girdi değerlerini hazır hale getirdik. Bunları siz daha kolay bir şekilde her yerden kopyalayıp işler yaparak yapabilirsiniz. Bu kadar uzun uzadıya da yazmaya gerek yok. Çünkü sistemimiz zaten aslında bunun üzerine kurulu. Step bc nokta add bc boundary condition ekleme ve hangi boundary condition ekleyeceğim? Ee, internal flow'da gerekli olan aslında iki tane değer var. Bir temperature ve bir de mass flow rate diyebiliriz. Mass flow rate'de zaten o sabit. Onun çok fazla ekstra değişecek bir şey yok ama internal flow'un dış duvarında hem flux hem de sıcaklık değerleri tanımlattırabiliriz. Bunları constant ve variable olarak çözebiliyoruz. Şu an problemimiz gereği constant olarak çözeceğim. İki değerde de çözeceğim farklı farklı. Hem flux hem de temperature. Önce constant temperature ile başlayacağım. Daha sonra flux ile beraber başka bir örnekte çözeceğim. LBC'de hemen hızlı hızlı aslında bunlarla fazla vakit kaybetmemek adına kopyalayalım. Ee, evet benim boundary condition'ımın ismi step BC olduğu için bunları değiştiriyorum. Evet. Mass flow rate boundary condition'ımı tanımladım. Peki mass flow rate boundary condition'ı nerede tanımladım? Part değil, inlet bunlarda. Pardon, özür dilerim. Part değil, geometri. Geometrimizin inlet kısmında bir emdat değerini giriyorum. Emdat değerim 0.5. Eğer siz yukarıda yani burada emdat 0.5 olarak tanımlattırabilseydiniz bunu yapabilme şansınız var. Buraya emdat girebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bunların aynısı diğerleri için de geçerli. Yani T inlet dediğim şey 280 ise buraya T inlet de girebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ama buraya da girebiliyorsunuz. Demek istediğim gibi bu iki şekilde böyle kalsın örnek olarak bizim için olabilir. Default olarak sıcaklıkta şu an Kelvin birimini kullanıyoruz. Heat flux aldığı için şu an değiştiriyorum bunu. Bunu temperature yapayım. Bizim için constant temperature alıyor otomatikman zaten. Dış duvarda sıcaklık sınır koşuluna verdim. Tabi böyle bir sıcaklık değeri yok şu an Kelvin'de. Ee, 350 diyorum şu an dış duvar sıcaklığına. T inlet'e de 280 demiş olduk. İnlet'teki sıcaklığımız, akışkanın sıcaklığı 280, akışkanın debisi 0.5 ve dış duvar sıcaklığı 350 olan bir boyutlu ısı transferi problemini çözmüş olacağız. Şu an sınır koşullarımızı da hazırladık. Sınır koşullarımızı da hazırladıktan sonra bizim için gerekli olan şey birinci ve ikinci partı birleştirmek. Birinci ve ikinci partı birleştirmek içinse buradan destek alarak yapacağım yine. Çok fazla vakit kaybetmemek adına. Hemen bunların isimlerini 1D Terminal'la değiştireyim. Evet. Pardon, çok özür dilerim. 1D Terminal'la bunları birleştirdim. Bunu 27. satırında build komutunu kullanarak yapıyorum. Aslında sonda oluşturduğum sınır koşulları ve önceden oluşturduğum step 1'i burada step 2'yi birbirine eklemiş oldum. Burada da step BC alanı vermem gerekiyor tabii ki. Buraya birbirinin üzere inşa ederek birbirinin yapısını oluşturdum. Problemim şu an çözmeye hazır. Run tuşuna basarak sadece çalıştırabilirim. Bir hata aldım sanırım. Evet, pardon. Pardon. Assemble. Yanlış yazmışım burada. Evet. Burada tamamdır. Gördüğünüz üzere güzel oldu aslında bir hata almamız. Çünkü burada basit bir şekilde herhangi bir assembly komutunu desteklemediğini söyledi analizimiz. Çünkü burada ben yanlış yazdığım için herhangi bir sorun yok. Şu an tekrardan çalıştırdığımızda evet output değerimizde
sıcaklık değerlerimizi burada görebiliyoruz. Burada daha sonra result'la ilgili bölümlerden bahsedeceğim size. Şimdi burada bahsettiğimiz şey bizim tekrardan problemin üzerinden geçecek olursak constant temperature, yani yukarıdaki duvarın sıcak bir şekilde soğuk akışkanı ısıtması şekildeydi ve buradaki boru içinden çıkan akışkanın sıcaklığını bulmuş oluyoruz. Buradaki değerleri değiştirerek farklı farklı değerler yazabilirsiniz. Burayı mesela T inlet'i 310 yapabiliriz. Tekrardan çözelim. 310'dan başlıyor ve 9 metrelik boruda 346 Kelvin'e kadar steady state bir durumda ulaşabiliyor. Ee, Result için şöyle bir şey söyleyebilirim. Output olarak aldığımız değer şu anlık sadece temperature olduğu için başka bir şey yazmıyoruz, ama print bölümüne eğer false yazarsanız burada bizim output kısmında sizin istediğiniz gibi şu an sıcaklık değerleri görünmeyecek. Sadece grafik kısmında görünecektir. Görmek istiyorsanız burayı turu yapmanız yeterli olabilir. Şimdi size artık constant temperature değil de bir constant heat flux problemi örneği de çözebilirim. Burayı bu kadar basit aslında. Temperature'da bir heat flux örneği veriyorum. Tabii heat flux biraz daha sıcaklıktan büyük olabilir. Yaklaşık 50.000 değerini verebilirim şu an. Kaç çıkabilir aşağı yukarı tahmin etmiyorum, ama 330'larda belki, ya da evet, tahmin ettiğim gibi aynen 334 Kelvinlerde 50.000 heat flux değerinde böyle bir de ısı transferini çözmüş oluyoruz. Hem sabit sıcaklık hem de sabit ısı akısıyla beraber steady state bir boyutlu ısı transferi problemimizi böylelikle circle geometrisinde çözmüş oluyoruz. Buradaki değerler tekrar sizin probleminize göre de değişebilir. Teşekkür ederim.